40 yaşını aşkın bir izleyici, kadın izleyici, 3 çocuğu var, tüplerini bağlatmak istiyor. Artık bundan sonraki hayatımda çocuk istemiyorum diyor. Çeşitli sağlık sorunlarım da var. Eşim de doğum kontrolü adına farklı yöntemleri kullanmak istemiyor. Bu işin sorumluluğunu bana yüklüyor diyor. Siz bu konuda ne dersiniz? Tüplerimi bağlatabilir miyim? Ben de bu mevzuyu ele almaya çalıştım. Merhabalar değerli dostlar. Bugün doğum kontrolüyle alakalı bir mevzuyu konuşacağız. Bana ulaşan bir soru var. Soruyu ehemmiyetine binaen mahiyeti ve kapsamı tam anlamıyla net bir şekilde anlaşılsın diye aynıyla okumak istiyorum. Yaşı 40'ı geçmiş, 3 çocuk sahibi bir kadın olarak artık çocuk düşünmüyorum. Ancak eşim korunma yöntemlerini kabul etmiyor. Doğum kontrol hapı ve spiral gibi yöntemler ise bende çok ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Yakında başka bir ameliyatla geçirmem gerekiyor. Bu durumda tüplerimi bağlatmam caiz midir diyor. Şimdi bu sadece bu izleyiciden bana gelen bir soru değil. Daha farklı veçeleriyle genel anlamda da farklı vesilelerle bana intikal etmiş olan bir soru. Dolayısıyla biraz daha kapsamlı bir şekilde cevap vereceğim. Ama bu soruyu da meselenin en sonunda, videonun sonunda ayrıca ele alacağım. Yani hiçbir sağlık sorunu yok. Sadece ve sadece başka çocuk istemediği için ve doğum kontrolü adına da en rahat yollardan biri olduğu için bu yolu tercih etme. Bir, bu açıdan bakacağım. İkincisi ise bu soruda olduğu gibi zaruret var. Kaldı ki zaruret olup olmadığını konuşacağız. Ki zaruretin olup olmadığını doktorların elbette ve elbette raporları belirleyecek, uzman görüşleri belirleyecek ve sonra eşler ne yapacaklarını birlikte karar verecekler. Onu da ele alacağım. Dolayısıyla bu videoda iki ayrı şekilde meseleyi sizlere arz etmeyi düşünüyorum. Yalnız dini açıdan, fıkhi açıdan caiz midir, değil midir meselesine girmeden önce her şeyden önce işlemin mahiyetini bilmemiz lazım. Bu işlemin mahiyetini bilmeden tutup böyle alelamiya bir şekilde konuşmak, meselenin uzmanlarına danışmadan, ilgili literatürü okumadan bu konuda söz söylemek hakikaten çok yanlış bir şey olur. Böyle bir şey hayatım boyunca ben yapmadım, konuşmuş olduğum hiçbir alanda, burada da yapmamaya gayret göstereceğim. Pekala nedir izleyicimizin sorduğu, sadece onun değil başka dedim ya farklı vesilelerle gelmiş bu kadınların tüp bağlatması meselesini yapmış olduğum araştırmalarda, görüşmüş olduğum insanlardan, elde etmiş olduğum bilgiler uzmanlardan bana şunu söyletiyor burada. Kabaca tüplerin bağlatılması deniliyor bu işleme. Tıp literatüründe veyahut da halk literatüründe bu tüplerin bağlatılması bir taraftan kesilmesini veyahut da yakılmasını da içeriyormuş. Buna göre 3 ayrı yöntemle gerçekleştiriliyor kadın bedeninde bu mesele. Birincisi laparoskopi dediğimiz böyle batın içerisine kamerayla girilerek yapılıyor. İkincisi kolpotomi diye adı veriliyormuş. Bu da vajina arkasına kesik atılarak yapılıyormuş. Ve bir de üçüncüsü sezeryan sırasında ek bir prosedür olarak ilave ediliyormuş ki sezeryanın müddetini belki bir 15-20 dakika daha uzatan bir işlem oluyormuş bu. Pekala hani hükme menat olabilmesi için yani hükmün mahiyetini belirleyebilmesi açısından biz neye bakıyoruz önce? Önce riskleri var mıdır yok mudur diye bakıyoruz. Ben de bunu araştırdım. Elde etmiş olduğum sonuçlar şunlar. Her cerrahi müdahalede olduğu gibi bu müdahalede de bir enfeksiyon riski var. Pekala oran ne? %5 oranındaymış. Yani %5 kişide bu cerrahi müdahale sonucunda bir enfeksiyon riski oluşabiliyormuş. İkincisi özellikle laparoskopi denilen metotla yapılan ameliyatta rahimde, mesanede, bağırsaklarda veyahut da damarlarda çeşitli yaralanmalar söz konusu olabiliyormuş ve cilt altı amfizem dedikleri hava birikmesi de oluşabiliyor. Bu da hasta için ayrı bir risk oluşturuyor
imiş. Üçüncüsü, geri dönüşü imkansız değil. Burası çok önemli bir nokta hükme varırken geri dönüşü imkansız değil. Ama geri dönüşünün çok ama çok zor olduğu baştan kabullenilmeli. Dolayısıyla böylesi bir geri dönüşü olmayan daha sonra çocuğu olmayacak demektir bunun manası. Bir işleme evet derken kadın veyahut da erkek birlikte bu kararı verirlerken bunun yani geri dönüşünün zor olduğunu unutmamaları gerekiyor. Düne kadar olan bilgilerde bunun geri dönüşü yok deniliyordu ama günümüz tıp dünyasında mikro cerrahi ile geri dönüş kısmen sağlanabiliyormuş. Kısmen derken kastettiğim başarı oranı açısından ve başarı oranı da %25 ila 30 arasındaymış. Yani laparoskopi ile tüplerini bağlatan kadınlar daha sonra tüplerini açtırmak istiyorlar, hamile kalmak istiyorlarsa böyle ikinci bir ameliyat oluyorlar. Başarı oranı da %25 ila 30 arasında. Gelelim bir başka noktaya, o da dış gebelik. Burada yani bu işlem gerçekleştikten sonra daha sonraki ilişkilerde dış gebelik oluşma riski varmış ve bu risk de %7 oranındaymış. Hükme tesir eder mi? Dış gebeliğin ne olduğunu bilmemiz lazım. Dış gebelik döllenmiş olan yumurtanın uterus dışında bir yere yerleşip büyümeye başlaması, gelişmeye başlamasına verilen bir isim. Okey. Belirtileri var bunun. İşte adeti gecikiyor, pozitif gebelik testi çıkıyor, kasık bölgesinde ağrılar oluşuyor, kanamalar oluyor, iç kanama var ise şayet bayılmalar ve baş dönmeleri olabiliyor. Bir sürü belirtileri var. Bunlar benim alanım değil ama şu benim alanım. Yani hükme ulaşırken bunu bilmemiz gerekiyor. Pekala bu dış gebeliğin tehlikesi var mı? Hani %7 oranında bu ameliyatı geçirenlerde dış gebelik oluyorsa bu tehlikenin neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü dış gebelik ceninin gelişmiş olduğu yer itibariyle genişleyemediği için yırtılmalar ve iç kanamalar oluyormuş. Ve bu durum son tahlilde bir hayati tehlike oluşturuyor ve acil tıbbi müdahale gereken bir unsur oluyormuş. Bir başka şey, dış gebelikte embriyo hiçbir zaman için canlı kalmıyor ve bu nedenle gebelik zaten sonlandırılıyormuş. Geldik şimdi bu bilgiler üzerine fıkhi açıdan, dini açıdan ne diyebiliriz? Çünkü bayağı o soruluyor, hani caiz mi diye soruyorlar ya. Benim bu konuda yapmış olduğum araştırmalarda en cami kısa fetvalardan veyahut da hükümlerden bir tanesini Din İşleri Yüksek Kurulu vermiş. Onu aynen okuyacağım ama bir itirazım var, onu da dile getireceğim. Diyor ki Din İşleri Yüksek Kurulu, çocuk doğurma, çocuk sayısının sınırlandırılması, iki gebelik arasındaki sürenin ayarlanması gibi konularda karı kocanın ortak isteğine göre meşru çarelere başvurulması elbette caizdir. Aynen katılıyorum. İster iki gebeliğin arasını belirleme, müddetini belirleme, ister çocuk sayısını sınırlama, isterseniz çocuk doğurma veyahut da doğurmama konularında eşler birlikte karar vererek böyle bir doğum kontrol içerisine tabii ki girebilirler. Bu bir. Bunda bir problem yok. Diyor ki, Diyanet arkasından şunu diyor, Din İşleri Yüksek Kurulu. Devamlı kısırlığa yol açan vazektomi ve kordon bağlatma gibi yöntemlere başvurulması, vazektomi de erkeklerin kordonlarının bağlatılması diye yorumlayabiliriz biz bunu. Kadının ve erkeğin geri dönüşü olmayacak şekilde kısırlaştırılması fıtrata müdahale olarak değerlendirildiğinden sağlık açısından kadın veyahut da erkek kesin bir zorunluluk söz konusu değilse katiyen caiz değildir diyor. Evet, fıtrata müdahaledir ve geri dönüşü katiyen mümkün olmayacak bir şekilde bu işlere müracaat ediliyorsa fıtrata müdahale olduğundan dolayı tabii ki hem kadında hem de erkekte bu işlere cevaz vermek mümkün değildir. Buraya katıldım. Pekala katılmadığım noktası ne? Katılmadığım noktası devamlı kısırlığa yol açan diyor ya, vazektomi arkasından da kordon bağlatma diyor. Benim yapmış olduğum araştırmalarda erkeklerde vazektomide tıpkı kadınlarda olduğu gibi
geriye dönüş olabiliyormuş ama tıpkı kadınlardaki olduğu gibi yine oran %25, %30 oranında ve çok zor. Ne demek bu? Hele hele bu işlemin üzerinden uzun bir müddet geçtiyse erkeğin tüplerinin bağlatması işleminden ve ben artık geriye dönmek istiyorum diyor ise şayet demin dediğim gibi başarı oranı da azalıyor. %30 olan oran belki o üzerinden uzun zaman geçtiğinden dolayı o kişide daha da az olabiliyor. O zaman ne diyeceğiz? Genel olarak şunu söyleyebilirim ben. Evet, eğer tıbbi bir zaruret söz konusu değilse sadece ve sadece artık bizim yeterli çocuğumuz var vesaire diyerekten tüpleri bağlatma cihetine gidiliyor ise genel manada ama hiçbir zaruret söz konusu değil. Bu fıtrata müdahaledir. Çok iyi düşünülmesi lazım. İslam hukukunun buna cevaz vermesi oldukça zordur. Hele hele genç yaşlarda mümkün değil. Şimdi soruya geri döneyim ve zaruret meselesine bakalım. Ne diyordu soruda izleyicimiz? Artık çocuk yapmak istemiyor. Çocuğu olsun istemiyor. Ben bir de bu çocuk yapmak meselesine çok takılıyorum. Yani sanki bir yemek yapar gibi, ne bileyim bir sandalye masa yapar gibi çocuk yapma tabiri bana hiçbir zaman için çok sevimli gelmedi. Daha yıllardan beri bunu da çeşitli vesilelerle söylemişimdir. Çocuk Allah'ın ihsanıdır. Siz normal şartlar altında mübaşerette bulunursunuz ama ondan sonrası Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Nitekim her türlü işlemi yaptıkları halde çocukları olmayan insanlar var. Sağlık problemleri olmadığı halde çocukları olmayan insanlar var. Öyle değil mi? Hani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle biz kimisine erkek veririz, kimisine kız veririz, kimisine de akim yaparız diyor ya. Diğer çocuğu olan insanlardan hiçbir farkınız yok. Her şeyiyle hemen hemen aynı noktada bulunuyorsunuz. Ama birinizin çocuğu oluyor, birinizin çocuğu olmuyor. Bunu sadece ve sadece Cenab-ı Hak'la irtibatlandırarak biz izah edebiliriz. Dolayısıyla ben işte bir tane çocuk daha yapacağım, 2 tane daha çocuk yapacağım. Bu tabirler ilahi iradeye karşı ben şahsen bir saygısızlık olarak görüyorum. Hani çocuk sahibi olmak istedik Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, ihsanıyla falan gibi bir şeyleri yani ilahi iradeyi devreye sokacak kelimeler ve cümleler bulmak lazım. Şu anda aklıma geldiği için söylüyorum. Daha önce aklıma gelseydi belki daha böyle üzerinde düşünür, daha yakışıklı veyahut da daha oturaklı şeyler söyleyebilirdim. Her neyse. Çocuk sayısı 3'e ulaşmış artık bir daha çocuğum olmasın diyor ve zaten yaşı da 40'ı geçmiş neredeyse 50'ye varmış diyelim. Onun için gebelik de belki ciddi bir tehlike oluşturabilir. İşte bir başka şey sağlık sorunları sebebiyle doğum kontrol hapı veyahut da spiral gibi ötekine nispetle daha normal olan yöntemler evet veya daha çok kullanılan yöntemleri uygulayamıyor kadın çünkü sağlık sorunları var. Eşi de bu konuda kendisine destek olmuyor. Mesela kondom gibi erkek sorumluluğuna dayanan bir yöntemi kabullenmiyor. Kaldı ki kabullense bile bu örnekte kadının sağlığı hani yeni bir ameliyat daha olacağım diyor ya. Kadının sağlığı onları kabullenmeye müsait bir zeminde değil veyahut da bir condition'da bulunmuyor. Evet böylesi bir hasta, böylesi bir vakada doktorlar acaba ne diyecek? Burada tabii ki doktorların kanaatine bakmak lazım, uzmanların raporlarına bakmak lazım. Ama şu şartlar, dışarıdan baktığım zaman doktor raporu bir kenara, uzman görüşü bir kenara bu şartlar İslam fıkhı açısından da zaruret kapsamı içerisinde kabul edilebilir diye düşünüyorum ben. Neden? Çünkü neden bu zaruret kapsamı içerisinde göreceğiz? Çünkü burada artık doğurganlıkla alakalı o potansiyelin bırakılması bir tıbbi ihtiyaç haline gelmiş. Veyahut da o kadın için bir yük haline gelmiş. Dolayısıyla söz konusu olan şey sadece bir rahatsızlık değil, belki uzun vadede hem ruhsal anlamda hem de bedensel anlamda bir tahribatının yaşaması söz konusu. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğiniz zaman hem biyolojik açıdan hem psikolojik açıdan birlikte değerlendirdiğiniz zaman gerçekten de kadın için yaşanması zor bir hayat ve zor bir ailevi yaşam, ailevi münasebet ortamını tahayyül edebilirsiniz.
Pekala deliliniz var mı derseniz tabii ki delil o kadar çok ki İslam hukukunda özellikle kaideler açısından bakayım sadece. Ne diyor? Darar yüzel, zararı izale olunur. Burada ortada bir zarar var. Hele hele doktor raporları bunu destekliyorsa amanın Allah, yani itiraz edeceğiniz hiçbir şey olmaz. Darurat tubihul mahzurat, zaruretler miktarınca o mahzurlu olan şeyleri mübah kılar. Bir başka hükmün dayanağı olabilir. El meşakkat teclibu tesir. Meşakkat zorluk kolaylığı celbeder. Dolayısıyla bu türlü kaideler, ki bu kaidelerin hepsini mecellede görebilirsiniz. Ben sadece o açıdan yaklaştım. Daha başka şeyler de söyleyebilirim. Bütün bunlar benim anlayışıma göre, benim idrakime göre, benim meseleye bakış açıma göre zaruret kapsamı içerisinde değerlendirilebilecek şeylerdir. Doktor raporu ile teyit edilirse, arkasından da nihai kararı eşler birlikte verirse. Son olarak şunu söyleyeyim değerli dostlar. Burada niyetin çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Tekrar ifade edeyim. Niyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani böyle rahat etmek için değil, bir temperverlik içerisine kendini salmak adına değil, gerçekten bir zarardan korunmak için bu mesele ele alınmalı ve mümkünse tıbben gerile dönülebilir. Yarın bir gün şartların değişmesine, farklılaşmasına bağlı olaraktan yeniden çocuk yapılabilir bir pozisyona girebilecek şekilde olmalı. Yani tıbbi açıdan bir esneklik, bir ihtimal alanı her zaman için açık bırakılmalı. Buna dikkat etmek lazım, özellikle genç yaşlarda. Burada hani niyet çok önemli diyorum ya, çünkü niyet burada fıtratı iptal etme değil, belki tedbir almak bağlamında düşünülebilir. Zira anne sağlığı veyahut da insan sağlığı hem kadınıyla hem erkeğiyle daha ön planda değerlendirilmek zorundadır. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hürmet ediyorum. Allah hanelerinize bereket lütfeylesin, ihsan eylesin. Allah hakkı hak bilip ona uyan, batılı batıl bilip ondan kaçınan kullarından eylesin hepimiz.